Nur Viral'le Sen İstersen'e hoş geldiniz. Nur Viral'le Sen İstersen özelde şimdi kim var? Tabii ki pazartesi günleri olunca mutlaka bir astrolojinin gündemini tutmak lazım. Gündemi bu hafta kimle tutuyoruz? Aygül'cüğüm de hoş geldin. Hoş Aygül. bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Çok hareketli bir zamanda geldim. Hep böyle oluyor. Ama Senin enerjin gibi. Gerçekten öyle. Şimdi bu hafta o kadar hareketli, o kadar heyecanlı, o kadar dikkat edilmesi gereken bir haftaymış ki. Bizi dinlemeden kimseye mesaj atmasınlar. Hatta Hiçbir şöyle şey yapalım mı? yapmasınlar. Hatta şöyle yapalım. Lütfen ekran başındaki sevgili seyircilerim. En sevdiklerinize şu anda haber verin. Evet. Star TV açılsın. Çünkü burada duyacaklarınıza inanamayacaksınız. Gerçekten. Neden bu hafta bu kadar önemli? Alev ateş yanıyor, öyle söyleyeyim Nur. Yani Mars'ı, Satürn'ü, Merkür'ü hepsi Eyvah, Koç eyvah. burcunda bir şenlik var. Herkes öfkeli bir şeyler yapmak istiyor. Böyle daha saldırgan, daha kendini ortaya koymak istedikleri bir enerji var. Ama bir yandan da engelleniyorlar. Şunu da söyleyeyim, programımızın ilerleyen dakikalarında çok önemli 6 tarih verecek Aygül Aydın. Lütfen bu tarihleri Not bir kenara alsınlar. not alın. Ama ben şöyle bir genel yorum, sonra da 12 burcun yorumunu tek tek rica edeceğim. Yani senden. hayatım tamamen kimliğimizi, kendimizi yeniden yapılandırdığımız çok güçlü bir dönem başlıyor. Yok ya bende hiçbir şey olmuyor diyen birileri varsa olmak zorunda kalıyor. O dönemin ilk günü bugün başlıyor. Zorunlu değişim başladı. Zorunlu değişim, evet, yani artık zorunlu. Bu saatten sonra ay onu yapamam, bunu yapamam yok. Hani böyle vardır ya, yüzme bilmiyorum ama dereye atarlar, bir şekilde yüzmek zorunda kalırsın gibi bir döneme giriyoruz. Ama bu kötü değil. Tam tersi, hayatımızda muhteşem şeyleri öğreneceğimiz ve yeniden bir yol çizeceğimiz zaman. Bir de Harika. 8 senelik bir döngü, boğaların yüzü gülüyor. Güneş, Öyle mi? evet, hadi gözünüz Yok ya, aydın. hiç vallahi bilmiyorum. Boğalar burada Bak mısınız? başladı, bu da başladı. Yine. Yüzümüzün güldüğü hiç öyle bir şey yok. Yok başlıyor. Oluyor mu? Bugünden itibaren başlıyor. İnşallah. 26 Nisan. Uranüs şu Boğa burcundan çıkıyor. 8 senelik bir döngü. Bak tam 6 tane tarih vereceğim. O tarihleri not alsınlar. O yıllarda gitsinler telefonun fotoğraf galerisine baksınlar. Ne yapmışlar o tarihlerde? Hayatlarında ne olmuş? Ona göre not alsınlar. Tüm puzzle'ı tamamlayacaklar. Program sonunda ben olayı anladım diyecekler. Evet, o tarihleri biraz sonra vereceğiz ama şöyle ben bir genel yorum alırsam, bu hafta en çok dikkat edilmesi gereken alanlar hangi alanlar? Bir kere sağlıkla ilgili çok dikkat edilmesi gerekiyor. Birden göz problemleri, birden kesikler, yanıklar, hiç olmayan birden bağışıklık düşüşleri, bir şey oldu ya boğazım mı yanıyor, kendimi iyi hissetmiyorum dedikleri bir mental halsizlik içinde olabilirler. Bu en önemlisi. Bu çok fazla şartları ve koşulları zorlamamaları gereken konular. Operasyonları varsa dikkatli olsunlar. Bir şeylerde engeller çıkabilir. Bir organizasyonu vardır, bir şey vardır. Bugün yapmayalım bunu, bu hafta yapılmayacakmış ama parasını almıştık, ödemesi olmuştu vesaire gibi konularda böyle bu hafta biraz engellerle karşılaşabiliriz. Ama ne biliyor musun, aslında gökyüzü diyor ki hayırlısı. Tam hayırlısı açıları dediğimiz açılar var gökyüzünde. Sonrasında birkaç hafta sonra anlayacaklar. İyi ki iptal olmuş, iyi ki olmamış dedikleri zamanlar. Astroloji zamanda ustalaşmayı anlatır Nur. Biraz ne olursa olsun o tarihleri güzel not alsınlar ve neye dikkat etmeleri gerektiğini de, nerede hareket edip nerede durmaları gerektiğini biz şimdi az sonra söyleyeceğiz. Valla ben Bizi bile kalemimi beklesinler. hazırladım. Bu tarihler o kadar önemli ki. Evet, bakın 8 senelik döngü kırılıyor. evet. Biraz sonra vereceği tarihler kapanış. 12 burç içinde çok önemli tarihler. Kalem kağıtlar hazır olsun. Ama önce isterseniz şöyle yapalım. Ekran başındaki çok kıymetli izleyicilerim. 12 burca bakalım. Bakalım 12 burçta hem yükseleninizde hem güneş burcunuzda neler oluyor? İkisini birlikte dinlemek gerekiyor çünkü. Kesinlikle çok önemli. Koç'la başlayalım. Olur. Sonra tarihleri verelim. Olur. Koç ve yükselen burcu Koç olanlar, bir kere zaten gökyüzü olayları tamamen onlarda gerçekleşiyor Nur. Yani şu an Satürn, Mars, Neptün, Allah ne verdiyse hepsi iç içe ve Koçlar kimlik değiştiriyor. Şimdi ben radyoda dedim ki Koçlar kimlik değiştiriyor. Bir şoför arkadaş bize mesaj attı. Aygül Hanım, kimliğim kayboldu, kimliğimi değiştiriyorum gerçekten diye. Evet, çok şeker bir bağlantı kurdu. Bunun gibi biraz hayatımızda hem fiziksel bir kimlik değişimi olurken hem de aslında hayatınızla ilgili kendinizi bulmayla da ilgili olabilir. Koçlar parasal anlamda şu an biraz zorluk yaşıyor. Biraz sıkışmış olabilirler ama bak bu sene en zengin olacak bana burç söylesen derim ki Koç derim. Yani bu sene gerçekten nereden para kazanacaklarını,
yapacaklarını, nereden ekonomik açıdan Harika. güçleneceklerini en iyi bilecek burçlardan biri. 22 Nisan'a dikkat ediyor koçlar. Hemen takvimlerine kuruyorlar. 22 Nisan'da kimseyle bir tartışmaya, münakaşaya girmiyorlar. 24 Nisan sonrası parlıyorlar. Özellikle Koç ve yükselen burcu Koç olanlar. Uranüs'ün ikizlere geçmesiyle, biliyorsun Uranüs Boğa'daydı. Ve 26 Nisan sonrası, özellikle 24-26 Nisan sonrası alacakları bir haber. Onların böyle hayat yönlerini değiştirecek koçların. Harika. Akışları değişecek. Ya şu ana kadar çok sıkışmalı olabilirler. Ekonomik açıdan zorlanıyor olabilirler. Sağlıkla biraz zorlanıyor da olabilirler. Sağlıkla ilgili konulara da dikkat etsinler. Bu döngüler onların hayatlarında, özellikle bu Mars-Satürn kavuşumu, biraz öfkelerini kontrol etmeleri lazım. Koçları biliyorsun, biraz fevri çıkışları olan, Sinirlenir ama kalpleri çok sevinir. Evet, çok fevri yükselirler, sonra neye yükseldiğini de unutur. Sonra bir de neye küstüğünü de unutuyor. De unutur. Bu en çok benim başıma geliyor. Bir şeye kızıyorum da niye kızmıştım ben ya? Onu niye yapmıştım falan derler. Koçların böyle bir enerjisi var ama şimdi Satürn onları çok disiplinize ediyor. İş hayatlarında şirket kuruyorlarsa, yeni bir yer açıyorlarsa, iş değiştiriyorlarsa, mesela Mars-Satürn kavuşumunda şu an bir baskı unsuru içerisinde hissediyorlarsa, bir manipülasyon, bir zorluk, bu sene onu yıkıyorlar. Yani Hadi bakalım. özgürleşiyorlar diyebiliriz. Hadi koçlar bakalım. için. Biraz sonra vereceği tarihler sizin için de çok önemli. Sevgili Koç ve yükselen koçlar, buradaysanız Evet. bu tarihleri not almadan televizyonu kapatmayın. Kapatmayın. Boğa ve yükselen boğalara geçiyoruz. Boğalar için de özellikle Uranüs Boğa burcundan çıkıyor Nur. Bu Uranüs'ün Boğadan çıkmasıyla birlikte çok sıkıştıkları, arka planda dönen, arkalarından konuşan, iş çeviren, yani çok insanla karşılaştılar. Sinsirellaları göreceğiz. Evet, bak gerçekten çok karşılaştılar ve onlarla savaşmak onlar için gerçekten zordu. Arka planda dönen o işler, kendi ilişkileri, ilişkileriyle ilgili konular, buraya da şifalandıkları bir döneme geçiyorlar. Kimlerle yol yürüyeceklerini, bundan sonra nerede ne yapmaları gerektiğini o kadar iyi biliyorlar ki. Kimden, bir de ekonomik açıdan da aslında zor bir süreçti ama şimdi bir para kazanacakları sezona giriyorlar ama hemen değil. Bak 26 Nisan'da Uranüs ikizlere geçecek, para ve böyle daha değerler evi dediğimiz alana geçiş yapacak. Burada ne olacak? Birçok yerden kazanç akacak, gelecek. Yani belki işte atıyorum birkaç iş yapıp kazanç elde edebilecek ya da teknolojiden kazanacak. Daha uzak yerlerden de kazanabilecek. Daha online işlerden de kazanabilecek. Eğer boğa ve yükselen burcunuz boğaysa mutlaka bu zamanı değerlendirin diyebiliriz. Onlar için çok başarılı olacak. Aşk ve ilişkilerle ilgili konularda biraz sallantılar olabilir. 1 Mayıs tarihi, 2 Mayıs tarihi. Yani Mayıs zaten onlar için çok önemli bir tarih. Hem doğum günü zamanınız. Güneş bugün boğa burcuna geçti. Tüm boğaların doğum günlerini kutluyoruz buradan. Artık o koçun fevri enerjisinden biraz daha o boğanın sakin enerjisine doğru ilerliyoruz. Boyun, boğaz kısımlarına biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Ses kısıklığına dikkat etsinler. Özellikle bu hafta 24 Nisan, 26 Nisan tarihleri çok önemli. İlişkilerinde çok ani ilişkiler başlatıp çok ani ilişkiler bitirmeye açık olabilirler bu hafta. Hani bunu yapmamaları gerekiyor. Boğalar çok ani şeyleri seven insanlar değil ama koşullar onu buna mecbur bırakabilir. Biraz dikkatli olsunlar. Araçlarıyla ilgili problemleri, araçta, trafikte çok dikkatli olsunlar. Araç arızasına. Bu hafta en dikkat etmeleri gereken konu 24 Nisan, 22 Nisan. Bu tarihleri unutmasınlar diyebiliriz. Evet, az sonra vereceğimiz genel tarihler de sizin için çok önemli sevgili boğalar. Hadi bakalım haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, ekran başındaysan televizyonun sesini açman gerekiyor. Çünkü neden anlayacaksın biraz sonra. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, şimdi onların Venüs ikizlere geçiş yapacak. Artık Venüs onlarda, para onlarda, şöhret onlarda. Öyle diyebiliriz. Gerçekten enerjileri değişecek böyle. Süper. Ama şu an 1976 ve 1979 doğumlu bir ikizlersen, şu an bana böyle bakıp sen neye gülüyorsun da anlatıyorsun falan diye söyleniyor olabilir. Tabii. Benim başımda şu an bir sürü sıkıntı var, bir sürü şeyle uğraşıyorum diyebilen bir ikizler Duyuyorum olabilir. ikizleri. Sen ben neler yaşadım Az bir biliyor haberim musun? var mı? Haberin Şimdi var mı? Bu yıla göre de değişiyor Nur. Yani 76 ve 79 senesinde doğanlar için ve bir ikizler burcuysanız mesela şu an hayatınızda dostu düşmanı gördüğünüz bir zaman. 80 ile mesela 83 arasında bir ikizlersen kariyerinle ilgili inanılmaz çıkışlar yapacağım bir zaman. Yani her burcun bir nüansı var, bir notası var diyebiliriz. Doğru. Şimdi nereye basıyor, hangi damarına basıyor onu biz sana yıla göre söyleyebiliriz ama olası ihtimallerde Uranüs ikizlere geçiyor. Çok çılgın şeyler yapacaklar. Yani Mesela? hayatlarını değiştirecek.
değiştiriyorlar. Ya yurt dışına gidip pat diye yerleşme kararı olabilir mesela. Ya da yıllarca yurt dışındadır, gelir memleketine yerleşir. Bu mesela ani bir karar olabilir. Sağlıkla ilgili yaşadığı bir şey, fiziksel bir değişim mesela, çok hızlı bir fiziksel değişim kararı verebilir. İşleriyle ilgili, kariyeriyle ilgili, işi bırakıp birden ya ben özgürleşeceğim. İşte yıllarca mesela devlette çalışıyordur. Birden emekli olma kararı alıyordur mesela. Hızlı bir karar verebilir. Burada böyle ani kararlar verecekleri, hızlı hareket edebilecekleri zaman ve dönemler yaşayacak. Yani Uranüs ikizlerde enerjileri o kadar çok yönlü olacak ki nerede ne yapacaklarını onlar da çok kestiremeyecekler. Birçoğu da şu an zaten şunu söylüyor. Kafam çok karışık. Ne yapacağımı çok kestiremiyorum. Bilemiyorum diyen bir dönem ve sezon olabilir. Sabırlı olsunlar. 26 Nisan'dan sonra büyük değişime hazırlıklı olsunlar. Onlar da evlilik ve ilişkilerde biraz kararlar alabilirler. Birçoğu nişanlanabilir. Birçoğu sözlenebilir. Evli olanlar, onlar da belki evlilikle ilgili sarsıntılı ve ani kararlar vermeye açık olabilirler. Evet. Buna da dikkat etsinler diyelim. Kalemler, kağıtlar hala hazır olsun. Hala o tarihler gelmedi. Yani 8 yıllık döngünün bozulduğu o kapatıyoruz. tarihleri biraz sonra vereceğiz. Evet. Yengeç ve yükselen yengeçler, şimdi sıra sizde. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar son özellikle Jüpiter'in o retrosuyla da birlikte, Jüpiter yengeçte aslında şans, bereket, bolluk sizde diyoruz. Onlar da diyorlar ki yere yapıştık, Nerede? ölüyoruz. Nerede kardeşim bu şans, bolluk, bereket dedikleri de bir dönemler çok haklılar. Bir de bakın Jüpiter- aynı zamanda aslında sizi duyuyor gibiyiz yani. Evet, aslında Yaşadıklarınızı biliyoruz, hissediyoruz, biliyoruz ama onlar tabii sanıyorlar ki biz umut veriyoruz sadece. Çok güzel olacak. Hayır, bir şeyler güzel olmadan önce mutlaka dağılmak zorundadır, sarsılmak zorundadır. Sistem böyle çalışır. Buna ikna olduğunuzda o fırsatları krizlerden görürsünüz. Doğru. Yengeçler böyle bir dönemi kapatıyorlar ve 30 Haziran'dan sonra bakın yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar zaten bunu görecekler. Diyecekler İnşallah. ki ya ne kadar doğru, ben o geçen o bir senede aslında yaşadığım o kaos, kayıplar, zorluklar iyi ki gitmiş, iyi ki olmamış, iyi ki ben buradan kopmuşum dedikleri şeyleri yaşayacaklar. Şirketleri, işleri, pozisyonları, belki iş değiştiriyorlar, kendi yerlerini kuruyorlar. Belki birçok kişi ilişkisini bitiriyor, boşanıyor, mahkemesi var, nafakasını almaya çalışıyor. Yani bir sürü senaryo yazabiliriz size. Bu senaryoların içerisinde şans ve bereketlerinin arttığı, artık bu işlerinin kolay aktığı zamanlar 1 Mayıs'tan sonra kapılar açılıyor. Yani o enerjiyi hissedecekler. 30 Haziran'dan sonra da artık netleşecek. Güvendeyim hissini yaşayacaklar. Ben güvendeyim diyecek ya, tamam okey, ben artık şans, işte de şanslıyım, aşkta da şanslıyım dedikleri bir sezona doğru gidiyorlar ama biraz şu şeyden vazgeçmeleri lazım Nur. Kendilerine acıma duygusu. Onları en çok kaybettiren şey bu. Öncü grupların yaptığı en kötü şey budur. Teraziler de öyledir, koçlar da öyledir, yengeçler de, oğlaklar da kendilerine en iyi acıyan burçlardır. Acırken yollarını kaybederler. Yani aslında orada acınacak bir şey değil. Senin oradan görüp hemen oradan çıkman gerekir. İşte Aslında böyle ne büyük bir sezonda dönüşüm yaşadığını fark ediyor olması lazım. fark ediyor olmasa da. Yeniden Aslında doğuşum. imtihan orada. Yani sorulan Peki. size imtihan orada. Yengeçler için parasal ve finansal konuda da yolların açıldığı zaman 24 Nisan mesela not alsınlar. Hadi Alacakları bakalım. bir haber, bir mail, belki bir telefon onların hayatlarını değiştirecek noktada olabilir. Hadi bakalım. Sevgili Aslan, senin en çok yakıştığın yer sahne, ışıklar, önde olman. Lider burç. Artık aslanların yüzü gülüyor mu? Ha? Daha da öv, daha da öv. Aslanları daha da çıkartıyor. Ama hak etmiyor. Şu an öyle, evet, onu dinlemek istiyorlar şu an. Evet ama hak ediyorlar. Hak ediyorlar. Kral ve kraliçeler Evet. diyorum. Yani arkanızda, yanınızda bir aslan dostunuz olsun mesela. Öv beni. Ya, biz aslana yürüyoruz burada. Olsun mesela, enerjileri olsun, duyguları Aynen. olsun ama kızdırmayacaksın. Mesela bir aslan kadınıyla ilişki yaşıyorsun. Onunla Yüreğin yiyorsa bir kızdır. Evet bak, bir kızdır, bak ona bir yamuk yap mesela, neler yaşarsın. Sağlıkla ilgili çok sınandılar. Son dönemde biraz sağlıkla ilgili yorulmuş olabilir Aslan ve yükselen burcu Aslan olanlar ama bu dönemde çok şanslı bir sürece girecekler. Uranüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle birlikte Uranüs boğa onları çok yordu. Şimdi Venüs de boğadaydı. Değerlerden, sağlıktan, kendi böyle zorluklarından çok sınandılar. Şimdi Venüs ikizlere geçecek, Uranüs ikizlere geçecek, yeniden doğuyorlar. Yanlış bir teşhis konmuştur. İşte belki ameliyat diyordur biri. Abi bakacak, ya yok iyileşmiş, bu ameliyatlık bir şey değilmişe
dönebilir mesela İnşallah, yüz gibi. güldüren sonuçlar Evet, böyle yani. şifalanacakları, ya daha iyi gidiyorsun. Bedensel olarak bir dakika spora başlıyorum, kendimi daha iyi hissediyorum. Ya da arkadaşları tarafından değer görülmediği bir alanda olduğunu sanıyordur. Telefonu çalıyor, yemeğe davet ediliyor, çağrılıyor, onurlandırılıyor. Aslında sana ihtiyacı olduğunu anlıyorsun. Bunlar güzel duygular yaşayacakları, o sevdikleri duygulara geri dönüyorlar diyebiliriz. Harika. Enerjileri o yönde olacak. Sadece dikkat etmeleri gereken konu biraz finansal açılmalara dikkat etsinler. Çok para saçmasınlar diyelim. Lüks harcamalara biraz dikkat etsinler. Ekonomik konularını iyi yönetsinler. Kredi çekmek istiyorlarsa, kredi alacak borç ilişkileriniz varsa 24 Nisan, 22 Nisan tarihlerinde bunları yapılandırmak, konuşmak, masaya yatırmak için çok uygun tarihler. Daha kolay olacak yani. İşler daha hızlı akabilir, daha Hadi yoluna gidebilir. Burada dikkatli olsunlar diyebiliriz onlara. Sıra geldi Başaklara. Başaklara geldiğim zaman aşk mı konuşmalıyım, iş mi konuşmalıyım? Ya da hiçbir şey mi? Yok, hiçbir şey konuşmadan geçemeyiz. Şu anki durumları o Şu anda bir pozisyonda. Başak'ın en çok ihtiyaç duyduğu şey ne? Vallahi şu an huzur istiyorlar hayatım. Şu an istedikleri tek bir şey var. Huzur istiyorlar. Emeklerinin karşılığını görmek istiyorlar. Ne aşkta gözleri var, ne parada gözleri var. O beklentili Başaklar bitti. Güney ay düğümü Başak'taydı. Şimdi kaybettiklerini ve bıraktıklarını bıraktılar. Bırakmayı öğrendiler. Bir Başak bir şeyi bırakır mı? Bırakmayı Zor bilmez. bırakır. Zor bırakır. Şimdi bırakmayı öğrendiler. Kabule geçtiler. Güney ay düğümünün yorgunluğuyla da çok büyük dersler aldılar. Mükemmel dersler içerisinde. Şimdi bu dönem biraz hayallerinin peşinden gittikleri bir zaman, eleştirilere kulaklarını tıkadılar. Hiç kimseyi duymuyorlar. Başak ve yükselen burcu Başak olanlar yeni işlere, yeni projelere doğru ilerleyecekler ama eskinin hesabını yapıyorlar. Başaklar için son programın ilerleyen saatlerine doğru vereceğim tarihler çok önemli olacak. O tarihleri not alsınlar. 8 senelik bir döngüyü kapatıyorlar. O verdiğim tarihlerde masaya oturdukları kişiler, görüştürdükleri kişiler, yaptıkları işler, projeler, belki özel konuşmalar, her neyse. Bunlarla ilgili son kez bir masaya oturacaklar. O masadan çok derslerini alarak kalkmış bir şekilde olmaları gerekiyor. Eğer kalkamazlarsa da işte kayıp, gerçek kaybın ne olduğunu orada görecekler diyebiliriz. Bu önümüzdeki dönemde buna dikkat etmeleri lazım. Yani Başak için farkındalık Evet. gerektiren bir hafta bu hafta. Çok iyi fark etmeleri, çok iyi analiz etmeleri gerekiyor. Efendim, yeryüzünün en zarifleri teraziler, kadınıyla erkeğiyle zarafet timsali. Venüs insanları Evet. değil mi? Venüs Güzel. insanların hayatında neler oluyor? Venüs boğada. Şimdi karşılarından Satürn Mars geçiyor onların. Ne oluyor onlar yani geçince? Kısıtlanıyorlar, engelleniyorlar. Hangi konuda? Tam bir şey her konuda. Yani şey derler ya, hani mutfağa gidip bir bardak su alacak halim yok dedikleri kadar kısıtlanıyorlar. Hani bırak işten, aşktan gelen şey, mental anlamda harekete geçme eylemlerini iyi hissetmiyorlar. Başları ağrıyor olabilir, beli ağrıyor, kendini iyi hissetmiyor, mental bir yorgunluk hissedebilir. Bu geçici. Bu şu an öyle olsa da, görünse de kendinizi çok zorlamamanız gerektiğini anlatan, kendinize emek vermeniz gereken sinyaller aslında onu söylüyor. Diyor ki bir dur, bir düşün, hep onay aldın, hep onay istedin başkalarından. Şimdi o dönem bu dönem değil diyor. Özellikle yükselen teraziler, bakın size özellikle bunu söylüyorum. Dönem değil, artık kimseden onay alma. Kendini düşün. Başın ağrırken ne bileyim çocuğunu bile düşünemezsin yeri gelir. Gözün hiçbir şeyi görmez. Bu ne demektir? Kendine bak demektir. Teraziler böyle bir dönemden geçiyor. Eğer çok depresif hissediyorsanız, çok mental yorgun hissediyorsanız da yapmanız gereken şey, kendimi düşünmediğim için bunları yaşıyorum deyip hemen oraya yönelsinler. Bir haksızlık içindeyse, iş yerinde, otorite figürleriyle yarın gidip konuşacağım, istifa edeceğim, bunu yapacağım dedikleri bir durumdalarsa acele etmesinler bu hafta. Çok agresif yaklaşımlar içerisinde olmasınlar. Yanlış kararlar olacak, öfkeyle verilen kararlar olacak. Doğru olmayabilir, lütfen dikkatli olsunlar. Venüs burç değiştirecek, yönetici gezegenleri ikizlere geçecek. Tekrar Uranüs temaslı. Bu yine programın sonunda vereceğim tarihler onları çok çok ilgilendiriyor. O tarihte şirket mi kurdular, işten mi istifa ettiler, yöneticileriyle ilişkileri nasıldı, her şeyi kapsıyor. Yani bağlantıları bulmamız lazım. Herkes hayatıyla ilgili kendi şahsi bağlantılarını bulsun ve oradan yürüsün. Tamam ya, bana bununla ilgili bir süreç gelebilir ve benim burada akıllıca hareket ediyor olmam lazım demesi gerekiyor. Kazançlarını arttıracaklar. Harika. Önümüzdeki sezonda biraz parasal anlamda güçlenebilirler diyoruz terazilere. Ve geçiyoruz akreplere.
Valla akrepleri olan aşkımı uzaylılar bile duydu. Ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz Evet, size. evet. Söylememe gerek yok. Akrepler O zaman, sevilmez mi ya? Canlarım, televizyon sesini birazcık daha açın. Evet. Çünkü bu hafta bir akrep için bomba etkisi. Yönetici gezegenleri Mars Satürn'le kavuşuyor. Aynı zamanda iş hayatları, kariyerleri. Kariyer de değil, aslında şöyle söyleyelim onlar için. Onlara gerçekten yük olan, hizmet ettikleri alanlar. O kadar hizmet ediyorlar ki, o kadar çabalıyorlar ki, ama bu çabaları karşılıksız değil. Bu dönemde, yani 2026 senesinde kime hizmet ettilerse, ne iş yaptılarsa daha sonrasında çok güzel onun ekmeğini yiyecekler. Yani hiç korkmasınlar. Boşa mı emek veriyorum? Boşa mı yoruluyorum? Bu bir ilişkidedir belki. Belki bir iş hayatındadır. Hizmet ettiğiniz bir şey bu. Bu neyse. Çocuğunuza emek veriyorsunuzdur. Hayatınızda başka bir konuya emek veriyorsunuzdur. 2026'dan çıktıktan sonra 2027'de şunu diyecek Nur. Ya ne güzel ya, şimdi sefasını sürüyorum İnşallah. dediği bir zaman yaşayacak. O Yeniden yüzden doğuşları var. Yeniden doğuş, ama yoruluyor şimdi 6. ev. 6. ev yorar adamı. Zayıflıklarıdır, böyle zayıf olduğu yerlerden vurur. Ama orayı iyi yönetirseniz sağlıklarına dikkat etsinler. Sporlarını yapsınlar, bedensel olarak beslenmelerine dikkat etsinler, kilo almamaya özen göstersinler. Onlar için önemli konular bunlar. Ve bu hafta sadece böyle işle ilgili çok sorumluluk alacakları, belki aile ilişkileriyle ilgili çok sorumluluk alacakları konulara da dikkat etmeleri gerekiyor. Orada özenli, planlı bir şekilde ise Satürn plan ister. Plan varsa hareketleri çok güzel sonuç verecek diyebiliriz. Orada başarılı olacaklar. Şuna mutlaka dikkat edeceğin dediğin ne var? Evlilik ve ilişkiler. Peki. Bu hafta 24 Nisan tarihi önemli, 26 Nisan tarihi önemli. Biraz evlilik ve ilişkiler, eğer evliliği yoksa bir sevgilisi vardır, biriyle görüşüyordur, biriyle tanışacaktır. 22 Nisan'da belki bir arkadaş grubundan biri onları biriyle görüştürecektir mesela. Dikkat etsinler o tarihlerde. Evet. Şimdi geçiyorum yaylara. Bilmiyorum sen bana katılacak mısın ama valla 20 yıldır astroloji programı yapan biri olarak söylüyorum. Hayatında bir yay yoksa çok şeyin eksik demektir. Yani neşen eksiktir, enerjin eksiktir, değil mi? Kesinlikle. Herkesin bir yay arkadaşı olmalı. Kesinlikle. Ben de katılıyorum. Yani yay enerjisi çok başka. Onlarla olan ilişki dinamikleri, iletişimler, enerjileri, neşeleri mesela Çok farklı, değil mi? farklı. Enerjileri Peki. çok farklı. Bu enerjik insanları, Bir de çok sevgili yayları- zekiler bence. Evet. Çok zeki olduklarını düşünüyorum. Çok akıllılar. Bu sene, özellikle bu hafta söyleyelim. Bu hafta biz de ne alıştık bu sene yani. Böyle paket program gidiyoruz yani. Bu hafta onların dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi. Şimdi Ay ikizlerde. Onların ilişkileriyle ilgili bu hafta başlarında biraz böyle gerginlikleri olabilir. Yanlış konuşmalar, yanlış mesajlaşmalar, yani böyle korkular, kaygılar mesela. Kaygılar çok artmış olabilir. Biraz burada dikkatli olmaları lazım. Sağlıklarına da biraz dikkat etsinler. Çarşambadan sonra işler rengini değiştiriyor. Nasıl? Daha böyle bekledikleri mesela bir mail, önemli bir proje, önemli bir görüşme. Onlar için çok önemli olabilir. Müjdeler var yani. Güzel müjdeler alacakları bir zaman içerisinde olacaklar. Biriyle tanışabilirler mesela bu hafta. Özellikle cuma günü, cumartesi günü onlar için önemli. Hafta sonu biraz böyle daha açık olsunlar. Uranüs ikizlere geçiyor. Onlar için çok başka bir dönem başlıyor. Artık eski yaylar gibi değiller onlar. O neşelerini geri alıyorlar. Yaylar biraz neşelerini kaybetmişlerdi. Şimdi Uranüs'ün ikizlere geçmesiyle birlikte daha cesur, daha girişken. Satürn de orada destekliyor onları. Mars destekliyor şu an. Jüpiter Aslan'a geçecek Haziran'da. Yayları kim tutar? Yılın ikinci yarısından sonra zaten ok gibi fırlıyorlar. Yani ok yaydan çıkıyor diyelim. Şu an sadece evlilik ve ilişkilerde biraz sarsıntılı şeyler yaşayabilirler. Şok edici konular, aldatmalar, aldatılmalar. Bir beklemedikleri bir haber, hiç beklemedikleri bir arkadaşının arkadan iş çevirmesi mesela. Bunlarla ilgili çok şeye kalabilirler. Dikkat etsinler. Çok hedefe girmesinler. Onlar biraz da böyle rahatlar. Evet. Yani biliyorsun o rahatlık enerjileri çok yüksek. Ya bir şey olmaz ya falan, duyguları yüksektir. Bu hafta pür dikkat olsunlar. Bir şey Her olur. şeye. O bir şey olabilir yani, dikkat etsinler diye. Hedef odaklı bir başka burç da Zirve bence burç. Oğlak, değil mi? Oğlak, zirve Oğlak, zirvedesin, bilmiyorum haberin var mı? O müjdeyi sana verelim. Onlar doğuştan zirvede. Bu sene onların hayatları zaten ilk başta seneliklerde de anlattığımız zaman biliyorsun Plüto Oğlak'tan çıktı.
artık rahatladıklarını müjdelemiştik. Şimdi Çok şükür. Zorlandıkları şey biraz Jüpiter karşıtlığı yaşıyorlar. Jüpiter ikizlerde, yengeçte. Jüpiter yengeci yaşadıkları için de duygusal anlamda biraz gelgit içerisinde olabilirler. Evlilikleri, ilişkileri, bağ kurdukları insanlar mesela onunla ilgili zorlanıyor olabilirler. Biraz dikkat etmelerinde fayda var. İlişkilerine dikkat etsinler. Aşk hayatları, biriyle tanışabilirler mesela. Ya da evlilik hayatları mesela diyelim ki çok uzun süren bir ilişkileri var. Onu evliliğe taşıyabilir. Evlilik kararı verebilir. Artık ya ben bunu ciddi bir ilişkiye taşıyacağım diyebilir. Çok uzun süredir bir ilişkisi vardır. Hiç beklemediğin bir şekilde o ilişkiyi bitirme kararı alabilir. Bu enerjilere sahipler. Yani ya ben bunu nasıl yaptım demeyeceği bir enerji içerisinde. Şu an çok ciddi ve radikal kararlara hazırlıklı olsunlar. Oğlaklar geleneklerinden vazgeçmezler. Geleneksel insanlardır. Onların hedefleri geleneklerini yürütmektir. İlk kez geleneklerinin dışına çıkabilirler. İşte ben kurallarım vardır, bu kuralların dışına çıkmam diyordur. Prensiplerim vardır, prensiplerini aşacakları farklı bir döneme doğru gidiyorlar. Kazançlarını arttıracaklar. Bu hafta özellikle 23-24 Nisan tarihleri çok önemli. Orada biriyle karşılaşma, görüşme, tekrar gündeme gelme, eski bir proje mesela çok önemli eski bir projesi vardır. 2018 senelerinde, 2019 senelerinden beri çok üzerinde uğraştığı bir projedir. Bu sene belki bu aylarda onu tekrar görüşüp, tekrar konuşup, tekrar hayata geçirebilir diyebiliriz. Yani böyle hiç beklemediği sürprizli gelişmelere hazır olsunlar. Evet ve geçiyorum kovalara. Oradaysanız siz de televizyonun sesini açın çünkü... Evet. Kovalara şimdi aşk ve ilişkiler diyeceğim de bir bana uyumsuz geliyor kovalarla aşk ve ilişkiler. Sana nasıl geliyor? Kova deyince aklıma ne geliyor benim? Hep yeni proje. Farklı fikirler. Şöyle diyor bak, kova kadınları için söylemiyorum. Evet. Kova kadınlar başımın tacı. Evet. Kova erkeklerinin çok böyle aşkla meşle çok ilişkisi yok. Evet. Ama kova kadını için yani bambaşka şeyler söyleyebilirim. Kesinlikle katılıyorum. Peki neden bahsedeceksin onları bu hafta? Valla birazcık yeni iş hayatları, projeleri evet doğru ama bir aşkla ilişkilerle ilgili, dostluklarla da ilgili bir konuları var. Bence bu hafta önemli. Venüs Uranüs son kez Boğa burcunda kavuşacak ve son 2018 Mayıs'tan beri hayatlarında sallantıda olan konuları sonlandırıyor boğalar. Kovalar bitiriyorlar. Şimdi Venüs'ün özellikle şu boğada oluşu onları da sarstı birazcık. İlişkilerde sarstı, iş hayatında sarstı. Arkadan dönen konuları gördüler. İş hayatlarında çalışma arkadaşları mesela. Ya ben buna güvenmiştim, ben buna inanmıştım dedikleri ilişki ve durum konularını yaşadılar. Şimdi biraz bunlarla ilgili belki yüzleşmeler olabilir. Bir takım yüzleşmeler haftası diyebiliriz. 24 Nisan çok önemli. Birçok kova ve yükselen burcu kova olanlar 17 Şubat'taki güneş tutulmasından sonra köşeye sıkışmış gibi hissettiler. Mayıs sonrasında çok rahatlayacaklar. Biraz daha sabretsinler. İş hayatlarında yeni bir konuda bir liderlik yapacaklar. Yeni bir proje başlatıyorlar. Belki şirket kuruyorlar, bir marka kuruyorlar belki. Burayla ilgili hareketler içerisinde olabilirler. Çocukları varsa çocuklarının gelişimleriyle ilgili güzel sonuçlar alabilirler. Biraz sadece bu aralar, bu hafta bir de sağlıkla ilgili konulara dikkat etsinler. Yazışmalara, maillere dikkat etsinler. Öfkeli hareket edip bir işi bitirmek, bir işten istifa etmek gibi konulara da ani karar yok. Bu haftanın meselesi değil. Peki. Az sonra çok önemli 6 tarihi vereceğiz ama balıkları da tamamlayalım. Sevgili balık ve yükselen balık. İşte geliyor senin yorumun. Bu hafta da senin için önemli bir hafta. Balık ve yükselen burcu balık olanlar için bir kere zaten Satürn, Neptün hepsini uğurladık artık. Yani şimdi Koç'ta hepsi para evlerinde, değerler evlerinde bunu yaşıyorlar. Biraz finansal anlamda ne yapmak istediklerine çok net karar vermeleri lazım ve kazançlarına odaklanmaları gerekiyor. Şu an ellerinden çok büyük bir yüklü para çıkıyor olabilir. Bekledikleri bir borcu, bir parayı alamıyor olabilirler. Kandırılmalara, dolandırılmalara ve yanılgılara dikkat etsinler ve bunlar yakın akrabalardan, yakın insanlardan gelebilir. Yani bir bakmışsın işte bir miras konusudur, bir iş konusudur, bu her neyse burada bir yanılgı yaşayabilir. Bir arkadaşıyla bir ilişkisiyle belki ilgili bir kandırılma ve bir yanılgı olabilir. Bunlara lütfen dikkat etsinler Nur. Özellikle bu hafta vaat edilen şeyler neyse burada daha sakin kalmaları lazım. Para ve finans konusu bu haftanın en önemli konusu. Kazançlarını kontrol edecek. Ya belki ev vardır, ortak eşiyle bir evdir, ev alacaktır. Benim üstüme mi olsun, onun üstüne mi olsun? Mesela bu bile bir konudur, bu bile bir meseledir, bir değerdir bu. Burada
gerçekten olması gereken neyse onu, uygun olanı, düzgün olanını yapın. Yani fedakarlık olarak değil. Bunu ya ne fark eder? Değil. Çok ders aldınız. 2023 Mart'tan beri artık bu fedakarlıkları öğrenmeleri gerekiyordu. Yani hala burada ya ne olacak kilere gidiyorsanız orada bir kurban enerjisi çalışır. Yani bu balığın fıtratında vardır. Yani ben balık burcu olsam kendim için derdim ki Aygül sen balık burcusun. Sende her zaman bir kurban enerjisi çalışır. Kendini çok Çık o kaptırma. enerjiden. Evet, kendini çok kaptırma. Her zaman emniyetli ol, her zaman kontrolcü ol bir yerlerde. Evet, bazen onu yaşa ama Evet. burada dikkatli ol derdim. O yüzden birazcık o enerjiyi kullanmaları lazım. Buna dikkat etsinler. Kazançlarını arttıracaklar. Evlilik ve ilişkiler. Buraya da dikkat edecekler. Çok önemli bir sır, bir yüzleşme öğrenmeleri mümkün olabilir. Hukuki bir konuya bir anda sabah kalkarlar, bir konuyu hukuksal anlamda konuşmak zorunda kalabilirler. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz 8 yıllık bir döngü artık kapanıyor. 6 tane tarih verecek çok kısa bir aranın hemen ardından. Sen istersen Sen istersen Kalemler, kağıtlar hazırsa o tarihler geliyor. 18 Mayıs 2019, 8 Mart 2020, 23 Nisan 2021, 11 Haziran 2022, 30 Mart 2023, 18 Mayıs 2024, 4 Temmuz 2025 ve son tarih 24 Nisan 2026 arkadaşlar. Burada defteri kapatıyorsunuz. Neyi kapattığınızı anlamak için de gidin fotoğraflardan, galerilerden bu verdiğimiz tarihleri bakın. Son vurgunu yapıyorsunuz. Bunu sosyal medyamda da paylaştım. Altına da bana da yorum yazabilirler istiyorlarsa. Yazın. Nur Viral'le Sen İstersen özel. Bizim de sosyal medya hesabımız. Tekrar dinlemek isterseniz oradan da paylaşacağız Oradan da canlarım. yazsınlar. Çok teşekkür ediyorum. Her pazartesi günü 16.30'da Nur Viral'le Sen İstersen özelde bir astroloji gündemi dinlemeden haftaya başlamamak olur mu? Aygül çok teşekkür ediyorum. Ben Haftaya teşekkür yine ederim. Sağ olun. görüşmek ve buluşmak üzere. Biz yarın bu ekranda olacağız. Hoşça kalın. Hoşçakalın.